Ben Seyit Koyuncu, Konya Selçuklu ilçesi Kızılcakuyu köyünde çiftçilik ve tarım hayvancılıkla uğraşıyorum. Doğma büyüme köydeyim. Yaşamım bugüne kadar hep köyde oldu. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Aile işletmesiyiz. Kendi hayvanımız, abim, babam, ben olaraktan bu şekilde günümüz devam ediyor. Çiftçilikten, hayvancılıktan memnunuz. Biz gözümüzü açtık, bunu gördük. Zaten soy ismimiz de buradan gelme. Dedelerimiz, atalarımız da hayvancılıkla uğraşan kişilerdi. Tabii bu işe vesile olmamızı, bugün bu hayvancılığı yürütmemizin başta sebeplerinden birisi olan annemiz Havva Koyuncu. Allah razı olsun. Bizi hayvancılığa yetiştirdi. Babamız da tabii işin içinde ama annemizden daha çok bu eğitimi aldık. Bunu gördük, sevdik, yaşantımıza dahil ettik. İnşallah bizler de çocuklarımıza bunu bırakıp sürdürebileceğiz. Bu insanların olmazsa olmazı. Benim hayatımda yani var olan bir parçam. Biz bunu gördük, bundan yaşıyoruz, yaşamaktan da memnunuz. Sürecimiz bizim ağırlıklı hayvancılık, tarımla da uğraşıyoruz. Çünkü tarım, hayvancılık birbirinden ayrılamayacak bir ekip benim gözümde. İşlerimizin yoğun olduğu zamanlarda abim, babam, onlar giderler, onlar ilgilenirler. Daha olmadı yardımcı abilerimiz var, çağırırız. 10 gün, 15 gün bizi dinlendirirler, yardım ederler. Diğer günlerde, süreçlerde kendi hayvanımızı ağırlıklı kendimiz gütmeye için uğraşıyoruz. Tabii ayrıyeten de köy muhtarı olduğum için tabii bazen işlerim olduğu için ben gidemiyorum. Yardımcı arkadaşımız gidiyor, abim gidiyor, babam gidiyor. Bu şekilde bu süreci tamamlıyoruz. Bunu çağırdığını bu gelir. Ne kızım? Ne bunu? Yunus gel. Gel Yunus. Çok haklı ya. Hayvanımız şu anda meradan, yaylımdan geldi. Belli bir süre istirahat edecek. Yaklaşık 1-1,5 saat suyunu içecek. Sonra yozlanan sağmal dediğimiz yozluğu ayıracağız. İçinden sağmalını çıkartacağız. Taze görpe kuzulu varsa onları emşe alacağız. Onları yerine götüreceğiz. Onlar orada emşecekler. Çünkü onları sağım yapmıyoruz. Daha yavru olduğu için en az bir 2 ay, 60 gün döneminde sağıma almıyoruz. Kuzusu perişanlamasın diye. Anne sütüyle besleniyor. Sonra diğer sağmal koyunlarımızı, anaçlarımızı alacağız. Sağım için hazırlayacağız. Akıllı oluk dediğimiz kitleme oluklarımız var. Oraya hayvanlarımızı kitleyeceğiz. Orada annem, eşim sağım yapacaklar. Sağım yaptıktan sonra sütü alırlar. İhtiyaca göre peynir, yağ gibi kaymak yaparaktan kış için onu yapacaklar. İlk bölümde zaten şu günlerde ağırlıklı peynir olarak gidiyoruz.
belli bir zaman içinde de yani ihtiyacımız için, canımız çektiği için kaymak da yapıp arada bir çiçeğin, taze otun kaymağı da daha bir hoş oluyor. Tavsiye ederim inşallah. Tabii Rabbim olmayanlara nasip etsin, göstersin. Hani onun farklı bir lezzeti, tadı var. Bahar döneminde, ilk dönemde, çiçekli dönemde peynir, tam yağlı peynir yapıyorlar. Sonra yağlandıkça ağırlık kaymağa dönüp kış için tereyağımızı, ihtiyacımızı görebilmek için yağlıyorlar. O da mı? O da kalanlar geliyor. Şuralı, onlar şu aradaki yeşiller benim. Maviler onlar ama biz verdik pazar. Böyle sayıyoruz işte ne bileyim. İki çocuk kızım vardı en büyükleri. Buraya koyduk geldik işte burada inek aldı, tane aldı böyle koyucuyu belli etti bana. Kendi de kamyon aldı Irak'a koydu gitti çalışmaya. Orada Irak'ta yabanlarda çalıştı, şoförüydü bu. Ben iki çocuğla burada kuzu yaydım. Hiç çoban tutturmadım. Kendim kuzu yaydım. 2 ahar ineğim vardı. Kızlarla beraber en büyük kızımla ikinci kızımla. Vallahi böyle işte geldik geçtik. Şimdi de yaşlandık. Yine de koyunu boşlamadık. Allah'ım ezanlar var. Sağlık saat versin bakalım. Allah geçtiğimde ne uğraşacağız hiç. Kolaylıklarını, zorluklarını Kolay zor geldi geçti işte ne bileyim hangi birini anlatacak. Rahmetli bir Hakkınsaray'da dayımla yengem vardı. Bir de spiker var hala çıkar TGRT'den gelmişler çekmişler. Oturmuşlar. Rahmetli dayım sözüm yapan eşeğe binmiş. Gidiyor yengem de arkasında. Onlar çıkar TGRT'ye bakarız onlara da. Ağlaşırız öldüler. Onun hesabı vallahi geçti ne olacak işte. Daha şu dağlarda ne kadar kuzu yaydım. Çocuklarım nasıl işte dedeler, babalarım onu giderdi. Çok çalıştım, çok. hayvancılık iyi, köy hayatı iyi. Karnımız buradan doyuyor köyde. Bunlarla sütümüzü, yoğurdumuzu, yağımızı, peynirimizi, her şeyimizi yapıyoruz. Şehir zor. Orada yaşamak zor. Orada hepsi para, ekmek parası. Her şey var. Burada ama kendin burada eken, diken her şeyi kendin kazanın. Alma yani çoğunlukla. Sütten her şeyimizi yaparız. Burası iyi yani. Orası zor. O yani. Şehir zor. Orayı da şey. Emek çok. Belki şu da oluyor. Süt isteyenler, hayvan süt isteyenler oluyor.
İşte fiyat şu dilinde ya çok tabii şimdi ortalama bir koyunda 500-600 gram çok sağaldığında süt sağlıyor ama bu elden sağlıyor. Çok emek isteyen, onlara da zor. Kolay değil. Sıcağın altında, soğuğun altında, yağmurun altında onlar uğraşıyorlar. Peynir yaparlar. Gece uykusunu bölüyor. Gidiyor peyniri keselemek için. Sabah erkenden gün doğmadan geri gider peyniri keseden çıkardır. Emek, zahmet kolay değil. Zaten özümüz bu. Bu yağsız süt. Bu da sütün kaymağı. Koymaz. Ayırıyor makine ikisini. Makine çekiyor, ayırıyor. Onu dağılacak, uçacak bir yere toplanacak, konarsa inşallah alacak, konmazsa gidecek. Adem, araya sesini al gel, çap fırla. Daha çıkma bitmedi. Şu anda kraliçeyi takip ediyor. Kraliçe konduğu an ağaca konacak. Şu anda birleşim başlıyor. Birazdan başlayacak birleşim. Ağacın etrafına dönmeye başladı, oraya birleşim yapacak şu anda. Hani çok aktif bir arıcı değiliz ama merakımızdan da eksik etmiyoruz bunu. Geçen gün bakımını yaptık. Bayağı sıkıştığını gördük kovanın. Yedek kovanı hazırladık ama şu anda oğula çıkıyor işte. Şu anda bir yere konacak. Konmasını bekliyoruz. Konarsa inşallah kovanımız hazır. İnşallah oraya nasip olursa kovan yaptı, salkım yaptığını inşallah görürüz. Yaklaşık bir 2 veya 2,5 çıtalık bir arı olacak gibi gözüküyor. Önemli olan bu arıyı kaçırmamak. Yüksek bir yere konmayaydı. Evet. Hadi. Şu anda kraliçenin konmasını bekliyor. Kraliçe konduğu zaman bütün hepsi oraya birleşecek. Hadi. Evet. Ama nereye gitti kraliçe? Bak şu anda avucuma aldım diye kraliçenin kokusu avucumda diye arı buraya geliyor. Geri mi uçtu ki? Arımız kraliçeyi kabul etmemiş. Çok aşırı sayıda meme yapmış. Bu da demek ki kraliçe iyi çalışmıyor, yeterli yavruyu vermiyor. Memeleri kopardık ama gene de halen daha var. Şunlar kraliçe arı için meme. İçindeki de arı sütü. Kapatalım, fazla kızdırmayalım. Bir de oğul verdiği için şu anda sinirli arı. Hırçın. Bir atasözü vardır. Bir kovan arı, bir kuzulu koyun derler.
Yani şu anda bizim bir kuzulu koyunumuz daha oldu. İsteyaz. Böyle işte. Onu yapalım. Sen yersin. Orada bir şey. Biraz küçük biraz. Orada. Küçük biraz. Çocuklar için tabii sevene zaten küçüklüğünden çocuk kendini belli ediyor. Yani hayvanı severse hayvanın içinde gezer, koyuna gider, kuzuya gider, kedisinden, köpeğinden ilgilenir. Eğer zaten istek yoksa zaten zorlamayla hiçbir şey olmaz. Aynı okuyacak çocukta da. Ailenin baskısıyla nereye kadar okuyabilir? Okuyamaz. Okuyamadığı gibi. Bu işte de böyle. Eğer sevgisi varsa, isteği varsa, şu hayvanın içinde geziyorsa, yani bu daha doğrusu çocuğun küçük yaşta, 2 yaşında, 2,5 yaşında çocuk yürümeye başladıktan sonra eğer sevgisi varsa hayvana karşı o sevgisi zaten kendisini otomatik dışarıya vuruyor. Zaten büyüklerimize dedir. Hemen gidip de koyunun kuzunun içinde dolaşan, ondan korkmayan, içinde gezen, bu tür çocuk varsa zaten bu iş yürür. Eğer çocuk da yapmazsa zaten bu iş olmaz. Çocuklar için bir sıkıntı yok. O da onlara bir nevi oyun oluyor, eğlence oluyor. Şimdi biz koyunu götürüyoruz meraya, yaylıma. Evde kuzusu var. Çocuklar da kuzusunu salar yayar. Biz de öyle yetiştik. Biz de öyle gördük. Biz hem okula giderdik. O zamanlar şimdiki gibi şey yoktu, toplu taşıma yoktu. Merkez köyde bir okul olurdu. 2 köy, 3 köy bir yere toplanır, orada okurdu. Biz sabah yaz döneminde çok erken gidecek olursak işte okul saati geldiğinde annem babam bir gelir bizi değiştirir, birimiz değiştirir. Okula giderdik. Okuldan sonra işte işleri, koyunun işiyle uğraşır. Akşam tekrar kuzuyu yayılıma götürürdük. Yani çekirdekten yetişme demek bu. Biz böyle gördük. Benim yaşım 43. 6 yaşından beri bugüne tamamen uğraşımız bu oldu. Şikayetçi misin? Kesinlikle değilim. Halimize bin şükür. Zorluğu yok mu? Had safhada zaten bu işi yapmak isteyenlere de şunu söylerim, şunu tavsiye ederim. Koyunculuk, hayvancılık kendi başına yapılacak bir şey değil. Zaten meşhur bir atasözü var. Dedelerimizden duyduğumuz. Oğlun güderse, gelinin sağarsa hayvancılığı yap demişler. Oğlun yaymazsa, gelinin sağmazsa bu iş yapılmaz. Mümkünatı değil. Ekip işi. İnşallah biz de bu ekibe, bu çocuklarımızla birlikte uyduracağız. Gel buraya. Koçlarımızın yaşları hep genç. İhtiyar değil. Zaten en azami 3 yıl duruyor sürüde. Sürüde köpeklerden dövüşme, biz boğuş deriz. Boğuş esnasında herhalde diş izi almış. Ayakta bir enfeksiyon gibi bir şey meydana gelmiş. Şu anda ilaç kullanıyoruz. Şişlik ondan meydana geldi. Patlayacak, patlamadı da bir türlü. İnşallah patlayınca kurtarır hayvan. Yaşlı olarak da yaşlı zaten. Yaklaşık şu anda 11 yaşında bu hayvanımız. Sürümün en yaşlı köpeklerinden.
Saat 6-6.30 civarında meraya yaylımına gider koyunumuz. Merada dağda kırda kalır. Ertesi gün saat 10'da 11'de tekrar meradan yaylım yapıp dönüp gelebilir. İnşallah Rabbim herkesin emeğini yağlı etsin. Biz bu işten uğraşıyoruz, memnunuz. Bizim işimiz bu. Bu boz dağlara yürüyerek gitmek. Takriben gidişimiz dönüşümüz 14 saatten aşağıya düşmez. Akşam 17-18 civarlarında yaz döneminde gideriz. Gündüz geri saat 9.30-10 civarında hayvanımız yayla eve gelir. Buna sütleyen otu derler. Bunu kopardığın an bu şekilde içinden süt gelir. Elinde sil deriz. Bazen çıkar nokta şeklinde. Onun üstüne 3 gün, 4 gün, 5 gün bunu uyguladın mı bu o sili kaldırıyor, yok ediyor. Gerçekten doğadaki bitkilerin birçok özelliği var. Zaten çobanların sağlıklı ve sıhhatli yaşamasının sebebi de budur. Temiz hava, otlar. Böylelikle de beklenen ama istenmeyen misafiri de def etmiş olabiliriz. Hava karanlamadan önce yaylamıza geldim. Koyunun önünden. Oluğumuza suyumuzu dolduruyoruz. Akşam gelince inşallah burada hayvanımız suyunu içecek. Burası da kaplumbağaların, kuşların su içebileceği bir ufak bir yer yaptık. Oluktan taşan su buraya birikir. Buradan kaplumbağalar gelir suyunu içer. Bu şekilde burası da böyle. Kaplumbağalar için, doğadaki diğer hayvanlar için bunu yaparız. Buradan damlayan su burada birikir. Onları içerler. Yaylamız bu. Yağışlı havalarda, soğuklarda, kış günlerinde genelde hayvanımız burada kalır. Barınmayı burada yapar. Köye yaklaşık 5,5 kilometre mesafede yaylamız. Köyden çıktı mı hayvanımız 3-3,5 saatte buraya gelir. Yolu ulaşımı nasıl derseniz sağ olsun ilçe belediyelerimiz, merkez büyükşehir belediyemiz bizlere, çiftçilere tarımda, hayvancılıkta çok büyük destek veriyorlar. Sağ olsun, var olsunlar. Yollarımızı yağan yağışlarda, sellerden dolayı tahribat oldu mu hemen gerekli ekipmanı yardımcı olurlar. Yapılır. Yollarımız tadilat görür. Zaten yeni tadilat gördü yollarımız. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani bizler için ne gerekiyorsa, çiftçiler için her zaman yanımızda. Çok farklı projeleri de var. Hayvancılığı teşvik etmek için, köylerin doluluk oranını yükseltebilmek için, özüne dönmesi için köylerin, belediye başkanlarımızın bu yönde özellikle Ahmet Başkanımızın, Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Bek Yatırmacı'nın çok büyük gayretleri var. İnşallah bu daha da çoğalır. Türkiye'mizin 81 ilindeki diğer ilçe belediyeleri de bunu örnek alır. Gerçekten bunlar gerekli. Bunlar bize ilerideki yaşam ve hayat standartlarını daha yükseltebilmek için çok çok önemli. Bugün burası bir dağın başı, Bozdağlar. Bozdağ'ın tepesinde bir yol varsa, geliniyorsa, bu vatandaşın bir anda istediği, devlet varsa oluyor. Sağ olsun, var olsun. Buraya kadar
hizmet gelebiliyor. Yani biz devletimiz yanımızda olsun. Biz her türlü cefaya da her şeye razıyız. Şu da bir gerçek. Türk bayraksız ve vatansız olmaz diye söz boşuna denmiş bir söz değil. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Ki hep var olsun.